Merhaba arkadaşlar. Selvi'nin Mutfağı kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere yıllardır yaptığım çay saatlerinin vazgeçilmezi konken böreği yapıyorum. Tuzlu. Artık Ramazan bitti. Çay saatlerimiz başlıyor. Öncelikle bir fincan zeytinyağı. Şöyle kapatayım aksın. Bir fincan yoğurt. Oda sıcaklığında 150 gram tereyağı. Gençliğimde ben bunu margarinle yapardım. Şimdi tereyağıyla yapıyorum ama margarinle de çok güzel oluyor, kıyır kıyır. Tavsiye ederim. Hangisini tercih ederseniz tercih sizin. Öncelikle şunların üçünü bir iyice karıştırıyorum. Tereyağını eğer veya margarini eritmeden oda sıcaklığında bırakırsanız kıyır kıyır çok güzel oluyor. Eritirseniz eğer bu kadar güzel olmuyor. O yüzden ben tereyağını 1 saat önce çıkardım. Bir tatlı kaşığı tuz. Bir tatlı kaşığı şeker. İki yumurtanın bir tanesi sarısı üzerine süreceğim. 1,5 yumurta. 1,5 yumurta içine giriyor. Bu kadar yeter. Şimdi ununu ilave edelim. Şimdi ben buraya 4 bardak un ilave ettim. Ben un ölçüsü kullanmıyorum ama sizin için 4 bardak bu. Bakalım ne kadar alacak. Şöyle bir miktar un döktüm. Kabartma tozu, bir de yarım tatlı kaşığı karbonat koyuyorum. Onu unun içine karıştırıyorum. Sonra devam ediyorum yoğurmaya. Üç buçuk su bardağı un yetti. Bu kadar arttı. Şimdi bunu bir güzel yoğuruyorum. Şimdi bu buzdolabında 1 saat dinlenecek ama ben bunu şimdi 4'e ayırıp beze yapacağım. 4 bezeye böleceğim. Şu şekil. Şimdi bölsem daha güzel olacak. Bakalım, çok oldu. 4'e bölerseniz büyük oluyor. 5'e bölerseniz küçük oluyor şekli. Biraz küçük olsun. Bakayım ağırlığına. Tamam. Şöyle. Elimi kestiğim için bu elime eldiven giymek zorunda kaldım. Hazır. Beş parçaya böldük. Şimdi buzdolabına gidip 1 saat dinlenecek. 1 saat sonra şekil vereceğiz. Üzerine örtüyorum. 1 saat dinlendi.
Yumuşaklığını göstereyim. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur oldu. Yumuşacık olmuş. Bunun konken böreklerin büyük olmasını istiyorsanız toplamda hamuru 4'e bölün. Ben küçük sevdiğim için 5'e böldüm. Tamam, bu şekilde. Bıçağın tersiyle kesiyorum. Önce 4'e, sonra bir daha 8. Bir hamurdan 8 tane çıkıyor. Beyaz peynirimi ben şöyle çatalla ezdim. Siz dilediğiniz peyniri kullanabilirsiniz. İçiniz çekirdeği çıkmış zeytinde çok yakışıyor. Ben yarısını da öyle yapacaktım ama şimdi zeytinlerin çekirdeklerini çıkarmak zor geldi. Şöyle koyuyoruz. Bir tane oldu. Ben size şurada atayım da tepsiye yer kalsın. Şu kalın kenarında kadar basit. Bir hamur daha açayım. Şurada açayım. Işık burada daha iyi. Vermiş olduğum ölçüden bu kadar çıktı. Önce yumurtalıyoruz. Sonra susam ve çörek otunu. Tepsiye düşen susamları da ziyan etmiyorum. Onlar kızarmış. Onları alıyorum. Omletin içine. Kahvaltıda çok güzel oluyor. Sakın tepside kalan susamları ziyan etmeyin. Şöyle biraz da çörek otu.
Bunların ziyan oldu diye kesinlikle düşünmeyin. Bunlar kızarıyorlar. Kavanoza koyup aslında bir tepsiye de sığabilirdi ama şimdi bunlar büyüyecek, birbirlerine yapışıyorlar. Şekilleri bozuk olmasın diye ben böyle tercih ediyorum. Tamam, bir tepsimiz hazır. Şimdi bunun fırına gitsin. Önceden ısıtılmış fansız 180 derecede kızarana kadar pişecek. Arkadaşlar, fırından bir tepsimiz çıktı. İkinci tepsimiz pişiyor. Çok sıcak. Şimdi servis yapacağım. Biraz 5 dakika soğusun. Servis tabağımıza alıp sunup yapacağım. Evet arkadaşlar. Konken böreğimiz fırından çıktı. Servise hazır. Hepinize afiyet olsun. Kanalıma abone olup zil tuşuna basarsanız artı yorum yazarsanız birlikte daha güzel tariflerde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Evet arkadaşlar, şöyle bakar mısınız? Nasıl? Şöyle hamurunu göstereyim size. Bakın nasıl ufalanıyor, gördünüz mü?